Şimdi size iç dokusunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle iç dokusu da arkadaşlar bol kestaneli ve iç dokusu çikolatalı. Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni yıla girerken yeni yıl pastası yapıyorum. Sizlerle paylaşmış olduğum kestane şekerimden arta kalanıyla kestaneli, çikolatalı çok nefis bir pasta hazırlıyorum ve pratik pandispanya hazırlıyorum sizler için. 7 adet yumurtam var. 1 su bardağı toz şekerim var. Kar haline gelene kadar çırpıyorum. Bakın arkadaşlar, bu pratik pandispanya. Beyazını ve sarısını kesinlikle ayırmakla uğraşmayınız. Şekerle yumurtalarımı bakınız çok güzel bir kıvam alana kadar çırptım. Daha sonra elemiş olduğum undan şöyle 7 yumurtayı arkadaşlar 7 fincan un ilave ediyorum. İçerisine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, şöyle dolu dolu, çok koyu olmasını istemiyorum çünkü çikolatalı sos yapacağım. Bir yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve hepsini birlikte tekrar düşük devirde çekiyorum. Şimdi bu aşamada arkadaşlar bir fincan ılık, çok az ılık su. Bakın bir fincan suyumu ilave ediyorum. Bu ılık su çok güzel kabarmasını sağlıyor arkadaşlar pandispanya hamurumuzu. Şimdi tekrar çekiyorum. Pratik pandispanya hamurumuzu şu şekilde kenarlarını da aldıktan sonra kabımızın ortasına boşaltıyoruz. Fırınımızın orta rafında fansız 170 derecede pişecek. Şimdi fırınımı kapadım. Tam 170 derecede 45 dakika kekim güzelce pişti. 2 katına çıktı. Bakınız 1 saat tam kekimi soğuttum. Şimdi şu şekilde ters çeviriyorum. Bakın kabımı yağlayıp unladığım için bu kadar kolay çıktı. Şimdi bu kalın kısmını, şu kısmını arkadaşlar alt kısmı yapıyoruz. Bakınız ne kadar güzel pişti. Şimdi ortasından kekimi 2 parçaya bu şekilde kesiyorum. Buyurun. Bakınız içerisi ne kadar güzel kabarmış, sünger gibi yumuşacık. Türk kahvesini bir bardak bu şekilde pişirdim. İçine ben şeker koymadım. Dilerseniz siz şeker de koyabilirsiniz. Dilerseniz sütle de pastanızı ıslatabilirsiniz. Bu ıslatma kısmı çok önemli. Çünkü eğer ıslatmazsanız yaş pasta olmaz, kuru pasta olur. Bolca böyle bu şekilde kekinizi ıslatıyorsunuz. Bakınız sünger gibi nasıl çekiyor. Çünkü kekimi 45 dakika 170 derecede pişirdiğim için. Şimdi bu mis gibi de Türk kahvesi kokuyor arkadaşlar. Size de öneririm. Bir diğerini de. Şimdi kremasını hazırlıyoruz. Bunun için 2 kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao. Şimdi unları, yani kuruları iyice karıştırdıktan sonra sütünü vereceğiz. Topaklanmaması için. Şimdi sütünü veriyorum arkadaşlar. 2. Öncelikle 3 su bardağı sütümüzü koyuyoruz. Yoğunluğuna göre tekrar süt artırabiliriz. Sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyoruz. Bakın kremamız kaynadı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve 1 yemek kaşığı kapattıktan sonra tereyağımı ilave ediyorum.
gibi karıştıra karıştıra kremanın sıcaklığıyla tereyağımı eritiyorum. 10 gram vanilyamı ilave ediyorum bu aşamada. Tereyağını yedirdikten sonra. Onu da karıştırıyorum. Kremamın soğuması için cam kaba aldım. Bir de blender yapacağım ki akışkan olması gerekiyor. Pürüzsüz bir yüzey olması için blender yapıyorum. Kremam bu şekilde hazır. Hemen donmadan biraz da şöyle havalandırın, soğusun ama donmasın. Çünkü içinde tereyağı var ya arkadaşlar. Bakınız kıvam bu arkadaşlar. Pasta kremamız hazır. Şimdi güzelce bir zemin yapıyoruz. Kestane şekerlerimi küçük küçük parçalara ayırdım arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Ara kata da kestane koyuyorum. Tam bir yılbaşı pastası oluyor bu kestaneli. Lütfen Selvi'nin mutfağındaki kestane şekeri yapımında izlemenizi öneriyorum. Gerçekten arkadaşlar hem ekonomik hem süper bir lezzetli oldu. Şimdi arkadaşlar şu kuru elimle alayım. Biraz da damla çikolatasından içerisine bırakıyorum. Şekilde çikolatalı, kestaneli bu güzel tarifim süper oluyor. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Şimdi ikinci katı için krema koyuyorum. Şu şekilde düzgünleştiriyorum üzerine. Bakınız bu şekilde. Eğer bu şekilde koyarsanız bu kek şimdi üzerinden kayar. Veya bunun bir ikinci yöntemi daha var. Size onu da gösterebilirim. Şimdi bu kısmına kremayı sürüyoruz. Kapatıyoruz. Yani bu kapanacak olan kısmı arkadaşlar şöyle incecik bir tabaka, bu yapıştırma görevini görmesi için. Bu şekilde daha kolay oluyor. Tercih sizin. Hangisini dilerseniz o şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi krema sürdüğümüz yeri üzerine tamamen birden çok dikkatli bir şekilde kapatıyoruz. Buyurun. Şimdi düzgünce üzerine kapadık. Biraz üzerine kurulayacağım. Çünkü üzerinde kahve biraz ıslatmış. Onu kuruladıktan sonra kremayı sürmeye devam ediyorum. Kalan kremayı tamamen artık üzerine yediriyorum. Kalanı da şimdi arkadaşlar şu yanlarına dolgu yapacağım. Çikolatalı, kestaneli pastamız hazırlanıyor. Daha aşamaları var. Üzerine daha çikolata sosu var. Şöyle alacaksınız arkadaşlar. Şuradan göstereyim size. Bakın şu dolgularını da bu şekilde dolduruyorum. İnşaatta hani yapıyorlar ya, aynı işlem. Bu şekilde yavaş yavaş düzgünce tüm pastayı boş kalmayacak şekilde dolduruyorum. ...120 gram bitter damla çikolatamı ısıya dayanıklı kabıma aldım. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Akışkan olması için küçük çay bardağı ile yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Çikolata, tereyağı ve sütü benmari usulü hepsini eriyip çikolata sos haline gelene kadar karıştırıyorum. Buharda bakın arkadaşlar. Çaydanlığım kaynıyor. Altta su. Üzerinde eriyene kadar durmadan karıştırıyorum bu şekilde. Bakın arkadaşlar şimdi buharda eridi. Ilımasını bekliyorum. Çikolata kestaneli pastamın üzerine dökeceğim. Geçen hafta kestane şekeri çekiminden kalanları ayırmıştım. Kestaneli yılbaşı pastam için. Şimdi bununla süsleyeceğim. Bir gece
Dolapta bekledim. Aralıklı bir şekilde süslüyoruz. Kestane şekerim arkadaşlar çok güzel oldu. Hem ekonomik hem lezzetli, katkı maddesiz, sağlıklı, gönül rahatlığıyla çocuklarınıza yedirebileceğiniz bu şekilde kestanelerimizi hazırladık. Arkadaşlar çikolatalı, eritmiş olduğum çikolatayı soğuttum. Fakat tam donmasına izin vermeyin. Bu şey çok önemli. Şöyle size önce dokusunu göstermek istiyorum. Bakınız. Bu şekilde. Şimdi kestanelerimizin üzerine böyle güzelce çikolatalı sosla kaplıyoruz. Lütfen Serve'nin mutfağını desteklemek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, sevdiklerinizle videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Pastanızın bu aşamaya geçmek için mutlaka arkadaşlar soğuk olması gerekiyor. Kremayı, kakaosunu bakın az koydum ki aradaki farkı görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle iki kahverengi renk olmasını istediğim için tüm üzerini kaplayacak ve kenarlarından şöyle doğal bir şekilde çikolata sosumuzun akmasını sağlayın arkadaşlar ki şu görüntü güzel olsun. Kestaneli pasta olmasını anlaşılır olması için son kalan 4 tanenin üzerine çikolata sosu koymayınız. Buyurun, kestaneli pastamız hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Pastam 1 saat buzdolabında dinlendi arkadaşlar. Şu şekilde Hindistan cevizlerini şu şekilde atarak bakınız yılbaşı pastası olduğu için kar yaptım. Böyle çok güzel oluyor. Şık bir görüntü oluyor. Taneler de görünmesi için şimdi size iç dokusunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle iç dokusu da arkadaşlar bol kestaneli ve iç dokusu çikolatalı. Buyurun. Şöyle gösteriyorum ayrıntılı. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Kestaneli, çikolatalı yeni yıl pastam. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum. Şöyle göstereyim. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Çikolatalı pastamız bu şekilde. Şimdi sizin için tadıyorum. Şu kestaneleri görüyor musunuz arkadaşlar? İçinde de tane tane çikolatalar. Şimdi arkadaşlar kestane ile birlikte şöyle pamuk gibi olan şekilde kesiyorum. Buyurun. Kestanesiyle birlikte kreması, çikolatası. Arkadaşlar yok böyle bir lezzet yok. Süper, süper. Keki de pamuk gibi olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Süper. Şöyle göstereyim iç dokusunu. Buyurun. İçi de kestaneli.